Hiç aynanın karşısına geçip kendi yüzünüze uzun uzun baktınız mı? Veya sevdiklerinin yüzündeki o muazzam sanatı derinlemesine düşündünüz mü? İnsanın yüzü sadece etten, kemikten ve deriden ibaret basit bir portre değildir. Arkasında sınırsız bir sanat, uçsuz bucaksız bir ilim ve kusursuz bir mühendislik barındırır. Hadi o gözün karmaşık yapısını, kulağın mucizevi işlevini veya burnun nefes alışındaki o kusursuz fonksiyonları bir kenara bırakalım. Sadece bir et parçasının üzerinde belirlen manaları düşünün. Tebessüm, endişe, sevinç, korku, hüzün, neşe, yüzlerce farklı duyguyu tek bir kas hareketiyle bu yüze nakşetmek inanılmaz değil midir? Başka bir hakikat ise kendi vücudumuzun içine, o muazzam fabrikaya bir yolculuk yapalım. Kalbimiz, siz hiç düşünmeden, yorulmadan, dakikada ortalama 70 kez, günde 100 bin kez kan pompalıyor. Damarlarımızın toplam uzunluğu dünyanın çevresini 2 kez dolaşacak kadar. Tam 100 bin kilometre. Bu devasa sistemde tek bir saniye bile duraksama, tek bir tıkanıklık hayatın sonu demek. Şimdi kendimize soralım. En gelişmiş mühendislik harikası makinelerin bile bir tasarımcısı, bir bakımcısı varken bu kusursuz, akıllı ve ömür boyu hiç durmayan biyolojik motor kendi kendine rastgele oluşabilir mi? Cansız atomlar bir araya gelip böyle bir sistemi oluşturabilirler mi? Hayır, değil mi? Veya başınızı kaldırıp doğaya, hayvanlar alemine bakın. Binlerce kilometre öteden hiçbir navigasyon cihazı olmadan doğduğu nehri bulan somon balıklarına, yavrularını beslemek için her yıl kutuplar arası on binlerce kilometre uçan göçmen kuşları, tek bir damla bal için binlerce çiçeği gezen ve o muazzam matematiksel peteği ören arayı düşünün. Bu şuursuz hayvanlara bu pusulayı, bu haritayı, bu matematiği kim öğretti? Doğanın kendisi mi? Kör tesadüfler mi? Hayvanların kendisi mi bu bilginin sahibi? Elbette hayır. Bu durum onları yönlendiren, onlara bunları öğreten, sonsuz bir ilim ve şefkat sahibine, yani mutlak bir yaratıcıya muhtaçtır. Ayrıca saniyede 4 insan, her gün tam 350 bin insan son derece kolaylıkla, hiçbir zorluk çekmeden yaratılıyor. Basit bir su damlasından, karanlık bir anne rahminde yaratılan bu insanların muazzam özelliklerinden biri de ne, biliyor musunuz? Her birine daha önce yaşanmış ve şu an yaşamakta olan milyarlarca insandan tamamen farklı, eşsiz bir yüz veriliyor. Ne bir şaşırma, ne bir unutma, ne de bir kalıp tekrarı var. Bu noktada vicdanımıza sormamız gereken şudur: kör kuvvetlerin, sahır tabiatın ve şuursuz tesadüflerin böyle bir farklılığı, böyle bir hassas nizamı ve vücudumuzdaki o muazzam mühendisliği meydana getirmesi mümkün müdür? Tabii ki de hayır. İstatistiksel olarak bile imkansız olan bu durum apaçık bir tercih ediciyi gösterir. Trilyonlarca ihtimal içinden yüzünüzü, parmak izinizi, kalp atışınızı seçip size veren, her canlıya rızkını ve yolunu gösteren sonsuz ilim ve irade sahibi bir yaratıcıyı gösterir. Şimdi aklımıza ve vicdanımıza soruyoruz. Birbirinden tamamen farklı milyarlarca yüzün yaratıcısı kim? En basit maddelerden en akıl almaz sanat harikalarını çıkarıp insan aklını hayrete düşüren kim? Kim o ufacık yüzde sayısız manayı ifade eden? Kim milyarlarca insana milyarlarca farklı yüz ve başka bir kimlik veren? O et parçası olan göze görmeyi, o kıkırdak parçası olan kulağa işitmeyi, o küçücük dile binlerce tadı almayı öğreten kim? Bütün bu soruların tek bir cevabı vardır. El musavvir olan, her şeye en güzel şeklini veren Allah'tır. Evet, tıpkı eşsiz insan yüzü gibi gökyüzünden süzülen her bir yağmur damlasından birbirine benzemeyen kar tanelerine, dağlardaki papatyalardan bahçelerdeki karanfillere, 8 milyar insanın parmak izinden göz bebeğindeki o eşsiz desene, toprağın altındaki küçücük karıncalardan semadaki devasa yıldızlara ve gözle görülmeyen zerrelerden uçsuz bucaksız galaksilere kadar her bir mevcudat kendine mahsus bir suret ve şekil ile yaratılmaktadır. İşte bu eşsiz çeşitlilik ve kusursuz nizam Allah'ın varlığının delilidir. Her mahluka farklı bir suretin verilmesi ve hiçbirinin kendi cinsinden bir başkasına tamamen benzememesi bütün kainata haykırarak ispat eder ki Cenab-ı Hak vardır ve tektir. Onun ilmi her şeyi kuşatmış, kudreti ise sonsuzdur.
O her şeyin tek yaratıcısıdır. Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve Resulüdür.